İstakozların kanı ne renktir? Şeker yılanı nedir? Nasıl yapılır? Oyuncu İrem Sak'la kimyanın renkli dünyasında keşfe çıktık. Sabun nasıl yapılır? Yerinde uzmanından öğrendik. Bedirhan'ın yarım kalan deneyini tamamladık. Hepsi birazdan Bilin Deneyinde. Bilin Deney'inden herkese merhaba. Merhabalar. Rahmi Koç Müzesi'nde yine şenlik gibi bir bölüm bizi bekliyor. Türkiye'nin dört bir yanından bize harika videolar geliyor. Çocuklar bizim burada yaptığımız deneyleri kendileri evde tekrar ediyorlar. Bu bölümümüze sizden gelenlerle başlıyoruz. Cihan ve Asude'nin yaptığı nişastalı su deneyini ana sınıf öğrencileri de çok eğlenceli bir şekilde kendi sınıflarında yapmışlar. Bu hafta soru sorma sırası bende Cihan'cığım. Hayda, ne Evet. geliyor şimdi? Sorum şu, ıstakozların kanını hangi renkte göremeyiz? Mavi, kırmızı, şeffaf. Aslında bu nasıl soru? Ben sana bu kadar zor soru mu hazırlıyordum ya? İstakozların kanı, yani kan dediğin kırmızı olur ama o kadar kolay olamaz cevabı diye düşünüyorum. Bir de iki renk oluyor, bir renk olmuyor. Araştırma yapma şansımız var mı? Maalesef yok. Şu an bir tahminde bulunabilirsin. Yok, ben izleyici joker hakkımı kullanmak istiyorum. Kime danışacağını çok iyi biliyorsun. Sorumu tekrar ediyorum. Istakozların kanını hangi renkte göremeyiz? Mavi, kırmızı, şeffaf. Şu an paylaştığımız Instagram postunun altına yazın. Doğru cevabı çekilişle seçeceğimiz 10 kişiye Zero One tişörtlerinden hediye edeceğiz. Çok güzel. Cevabı programın sonunda paylaşıyor olacağız. Cihan, senin kimya ile aran nasıldı? Çok iyiydi. Aslında kimyayı bana sevdiren bir kimya öğretmenim vardı lisede. Cengiz Etbe. Hocam ellerinizden öpüyorum. Çok teşekkürler. Onun o kimyaya olan aşkı çok kolaylaştırıyordu. Bana da kimyayı sevdiren o oldu aslında. Senin nasıldı? Ya benim de çok iyiydi aslında. Çocukken evde böyle bütün malzemeleri karıştırarak deneyler yapmaya bayılıyordum. Hala da seviyorum. Mutfak malzemelerini falan mı? Yani ne bulursam. Peki var mı keşfettiğin bir şeyler o dönemde? Olmaz mı? Harika deneyler hazırladım. Bu haftanın konusu da kimya. Hazırsan Bilin Deneyin başlıyor. İstakozların kanı ne renktir? Şeker yılanı nedir? Nasıl yapılır? Oyuncu İrem Sak'la kimyanın renkli dünyasında keşfe çıktık. Sabun nasıl yapılır? Yerinde uzmanından öğrendik. Bedirhan'ın yarım kalan deneyini tamamladık. Hepsi birazdan Bilin Deneyinde. Evet Cihan'cığım, başlayabiliriz. Aslında başlamadan şunu demeden geçemeyeceğim. Çünkü küpelerin parıl parıl parıldıyor ya. Çok güzelmiş. Bu bölümü ben yapacağım için özel olarak hazırlandım. Vallahi çok güzel olmuş. Malzemelerimizi sayarak başlayalım. Isıya dayanıklı cam kabımız, Tamam. kum, Bildiğimiz kum. bildiğimiz kum, şeker, Çok her güzel. zamanki gibi kabartma tozu çok seviyoruz. Kabartma tozu eksik olmuyor. Burada çakmak gazı için kullanılan sıvı var. Bu deney için alkol de kullanabilirsiniz. Malzemelerimiz bunlar. Yan tarafta bir şey daha var. O da terazi ağırlık mi? ölçer. Terazimiz var burada, evet. Tamam, çok güzel. Şimdi ilk yapacağımız şey kumu bu kabın içerisine dökmek. Sen Evet. istersen eldivenlerini Yani takabilirsin. çakmak gazı falan dedin, yanma falan da olacak herhalde. Ben direkt... Önlem alalım. Evet. Kumu önce kabın içerisine dökerek başlayabiliriz. Tamamdır. Hemen hepsini mi döküyorum? Hepsini dökebilirsin. Tamam. Bu çakmak gazı sıvısını koyabilirsin. Normalde bunun için alkol de kullanabiliriz. Şöyle kumun üzerine biraz gezdirebilirsin. Tamamdır. Kuma dengeli yayılacak şekilde dökebilirsin. Yeterli mi? Yeterli. Şimdi sen bunu kullanabilirsin. Burada çünkü ölçüm yapacağız. Tamam. Şeker ve karbonatı karıştırarak bunun üzerine dökeceğiz ama 4'e 1 oranında alıyoruz. Yani 4 gram şeker koyuyorsanız 1 gram karbonat koyacaksınız. İstersen Evet, terazimizi bunu açtık. bir ölçebilirsin. Tamamdır. Evet, bu karbonat 10 gram geldi. Demek o zaman ki 40 gram şeker ekleyeceğiz evet, üzerine. 40 gram şeker ekliyoruz. 40,5 oldu. Tamamdır. Bunu karıştırmam mı gerekiyor? Evet, şimdi bunu karıştıracağız. Sonra da kumun Ama üzerine ben dökeceğiz. şu beheri kullanıyorum. Bu kabı kullanıyorum karıştırmak için. Şöyle çalkalayabilirsin. Tamamdır. Şimdi bunun üzerine dökeceğiz. İyice. Artık deneyimizin sonlarına geliyoruz. Herkes de merakla bekliyor ne olacak diye. Evet, bu tamamdır. Ben yeterince Tamam, bunu dökebilirsin karıştırdım. üzerine. Tam ortaya döküyorum. Evet. Şimdi son aşamasına geldik. Buradaki çakmağı kullanarak bunu yakmanı isteyeceğim ve sonra da olanları hep birlikte göreceğiz. Tamamdır. Şöyle. Nasıl? Görsel bir şölen. Çok güzel Asu de şömine başında oturuyor gibi. Oturalım mı hemen? İstersen gel oturalım. Biraz bekleyeceğiz çünkü sonucunu görmek için.
Evet, siyah siyah şeyler çıkmaya başladı Asude. Bunlar ne ya böyle? Sen daha dur, sen daha dur. Daha neler olacak? Bekleyecek miyiz biraz? Biraz bekleyeceğiz. Peki o zaman. Görsel şölen 20 dakika sürüyor. Asude ve Cihan bilimin keyfini çıkarıyor, kabartma tozunun farklı kullanımlarını keşfediyorlar. Korkunç gibi görünüyor ama çok tatlı. Adı da şeker yılanı. Ha, deneyin adı. Evet, şeker yılanı. Ya şeker gibi kokuyor, yılan gibi de görünüyor hakikaten aslında. Peki bu nasıl oldu şimdi? Aslında şöyle, burada koyduğumuz kum ve alkolün bir numarası yok. Ha. Kum sadece böyle belli bir alanda yayılması için, alkol de yanması için. Isıyı yaymak için bu kum. Isıyı yaymak için. Burada asıl yanan şey şeker ve şeker de yanınca bir karbon tabakası oluşturuyor, katı. Ha, bu siyah olan şey o. Aynen öyle. Ama çok büyük oldu ya. Nasıl bu kadar büyüdü yani? Karbonun yanmasını anlıyorum ama. Karbondioksit kabartıyor demiştik. Kekleri de kabartan o demiştik. Burada da aslında yanınca ısıyla tepkimeye giriyor karbonat ve gördüğün gibi ortaya çıkan karbondioksit bunun büyümesini sağlıyor. Vallahi kabartma tozunu bulan adamın bile kabartma tozunu bu kadar farklı alanlarda kullanılabileceğini düşündüğünü hiç düşünmüyorum. İnanılmaz güzel oldu. Biliyor musun, bunu eline alıp böyle tutabilirsin. Burada 40 gramlık şeker, 10 gramlık karbonat. Neler çıktı görüyorsun. Evet Asude, bayağı büyük. Kabartma tozu, kabarmış keki de elimize alabiliyoruz değil mi? Sıkınca böyle presleniyor. Bunu da bir sıkabilir miyim ben? Tabii ki. Şeker yılanı. Benden bu kadar Cihancığım. Vallahi Asude, senin kaldığın yerden ben devam ediyorum. Lokum gibi bir deney hazırladım. Lokum gibi de bir konuğumuz var. İstersen hemen deneyimize geçelim. İstakozların kanı ne renktir? Oyuncu İrem Sak'la kimyanın renkli dünyasında keşfe çıktık. Sabun nasıl yapılır? Yerinde uzmanından öğrendik. Bedirhan'ın yarım kalan deneyini tamamladık. Hepsi birazdan Bilin Deneyinde. İrem hoş geldin. Hoş bulduk. Cihan senin için çok titiz bir hazırlık yapmış gibi görünüyor. Ben de aç gelmiştim. Güzel. Vallahi buradan çıkacak şeyi yiyebilecek miyiz emin değilim ama Görürüz. ben senin içindeki o merak dürtüsünü de gördüm. Bu deneyden de çok zevk alacaksın eminim. Hadi İsterseniz böyle yavaştan başlayalım. Şimdi önümüzde 3 tane birbirinin aynısı balon aslında kabımız var. Bunların içerisinde de belli bir miktarda hidrojen peroksit bulunuyor. Evet. Hidrojen peroksit. Hemen yan tarafında da potasyum iyodür bulunuyor. Şimdi deneyi geçmeden önce önlem amaçlı hemen gözlüklerimizi ve Sigortacılarımızı arıyoruz. aynen diğer türlü Doktorumuzu bir son kez soruyoruz. Yok. sigortacıları da rahatlatmak için eldiven ve gözlükleri takalım. Ha, Ondan önlem. sonra da devam edelim. Şimdi ilk olarak sırayla bu balon kaplarının içerisinde bulunan hidrojen peroksitin içerisine yaklaşık böyle 3 yemek kaşığı, artık gözünüzle nasıl ayarlarsınız bilmiyorum ama 3 yemek kaşığı. sıvı deterjan doldurmanızı isteyeceğim. Aa ben Evet, Allah. İrem sen kendi 3 yemek kaşığı. İrem'in elinin ayarı çok iyi. Hidrojen peroksitle deterjanı çalkalarken bilime olan sevgisini de gösteriyor. evet tamamdır. Şimdi bulaşık deterjanını da koyduk. Bir işlemimiz daha var. Burada biraz daha sanatsal bir çalışma bekliyoruz sizden, ikinizden de. Bende. Evet, gıda boyalarımız var. İrem, sana turuncu gıda boyasını veriyorum. Asude sana kırmızı, ben de moru alıyorum. Bunun içerisine belli bir miktarda koyup, şu koyarken de şu kaşıkları kullanabilirsiniz. Şöyle kaşığın ucundan 1-1,5 kadar böyle. 1,5. Evet, çok güzel. Bu. Evet, o. Bunu da biraz karıştırabiliriz. Tamam. İyice rengini alması için. Bak. Evet, sıvı deterjanıyla karışınca Güzel bir- turuncu biraz daha böyle yeşil sarı gibi bir şeye dönüştü. Bir şey oldu. Şimdi İrem, senden özel Kim bakacak falıma? Hocam benim. Ha? senden bir özel isteğimiz daha var. Evet. Burada bu sarı çok yakın bir renk ama şuradaki gıda boyalarını kullanarak Tamam. bu cam şişenin iç tarafına doğru cama değdirerek birkaç damla böyle mavi ve kırmızıdan tamamen İçeriye- doğaçlama boşaltmanı istiyorum. O neden? Onu birazdan göstereceğim neden olacağını. Heyecan dorukta. Hazır mısınız? Evet. Aksiyon geldi gibi hissediyorum. Evet, aksiyona yaklaştık. Bayağı. Evet, Ben sen çok de mu biraz daha yapmışım? böyle farklı bir şeyler Seninki olacak. enteresan olacak. Şimdi buradaki potasyum iyodürü alıp bunun içerisine boşaltacağız. Burası çok önemli. Boşaltır boşaltmaz arkaya doğru böyle bir 2-3 adım
Kaçacağız. 2-3 adım. Evet 2-3 adım çok fazla değil. Gitmeyin. Arabalara kadar gitmeyelim ama evet heyecan dorukta. Hazır mıyız? Galiba. Hazırız. 3'e kadar sayacağım. Dur. Şurada. Tamam. Birlikte dökmemiz ve aynı anda karıştırmamız Bunu çok peki önemli. koyup hemen buraya koyacak mısın? Bunlarla kaçacak mısın? Artık orası doğaçlama. 1, 3 deyince mi? 3 deyince. Ay durun. Geliyor. İnanılmaz güzel. Pardon. Aslında Bak sen benim yeterince hızlı bardağıma. kaçamamışsın. İrem bu işin ehli olduğunu gösterdi. Ay kaçma anımı izlemek istiyorum. Ay durun. Geliyor. Aslında Yani çıkan inanılmaz. dumanı görebiliyor musun? Evet, biraz Bu solumak zararlı mı? Ya yok hiç zararı yok. Şu an dışarıya çıkan gaz aslında oksijen. Oksijen. Peki ne oldu burada yani o tepkime nasıl oluştu? Şöyle, içinde hidrojen peroksit olduğunu söylemiştim. Hidrojen peroksit aslında formülü H2O2. Suyun formülü neydi? H2O. Yani 2 tane hidrojen var, 1 tane oksijen var. Bu hidrojen peroksitte fazladan bir tane oksijen daha varmış gibi düşünelim. İçerisine en son döktüğümüz potasyum iyodür dediğim şey vardı ya, o bir tepkime hızlandırmaya başladı. Hidrojen peroksit potasyum iyodürle tepkimeye girdi. Ortaya da su yani H2O ve oksijen gazı açığa çıktı. Ve bu tepkime biraz böyle ısı veren yani bir tepkime olduğu için biraz burası ısındı. Bu peroksit bizim kuaförlerde kullanılır. Kadınların saçlarını ağartmak için. söylemiyor ama sürerken peroksit var diye. Bilsen Hiç kullanmaz mısın? söylemiyor. Hatta daha da ilginci insanın vücudunda da hidrojen peroksit var. Onu parçalayan bir enzim de var ve bu enzim biz yaşlandıkça azalıyor. Azalınca da saçlar ağarmaya başlıyor. başlıyor. Çünkü hidrojen peroksit azalmıyor. Yani Yaşlılık- bendeki o madde azalınca ben yine kuaföre gidip yine o maddeyi sürdüreceğim kafama. Benim hayatımın özeti bu mu? Çok renkli bir şekilde başladık. Evet. Sohbet etmeye geçelim isterseniz. Renkli bir Olur. şekilde de o da devam etsin. Olur. Hazırsanız bilin deneyin. Devam Devam ediyor. ediyor. İstakozların kanı ne renktir? Sabun nasıl yapılır? Yerinde uzmanından öğrendik. Bedirhan'ın yarım kalan deneyini tamamladık. Hepsi birazdan bilin deneyinde. Vallahi harika bir deney oldu. Çok. Biz de bu programda aslında neden bunları yapıyoruz? Yani gençleri bilime özendirmek istiyoruz, bilimi sevdirmeye çalışıyoruz. O yüzden de merak hep çok önemli diyorduk. Aslında bir ikinci şey daha var, o da cesaret. Evet, Çünkü, yani şu deneyi yapmak Bir cesaret istiyor. cesaret ister. Hani ortalığın dağılma ihtimali anneye verilecek hesap. Anneyle beraber yapılırsa ama anne babayla. Yani bu deneyde senin cesaret pek göremedik ama böyle. En son arkanı Evet ya. dönmüş kaçıyordun. Onu yayınlamayın. Orayı keserseniz. Aslında senin kendi hayatında da cesaret, pardon şey yaptım ama kendi hayatında da cesareti görüyoruz. Paraşüt yapıyorsun galiba. Evet, bir paraşüt eğitimi aldım bir 2-3 sene önce. Evet, bir öyle bir sürecim oldu. Evet, bir insanın gerçekten hani cesurluğunu hani böyle değerlendirebileceğiniz bir şey varsa o da uçaktan atlamak diye. Evet, ben şu an aklımda canlandırmaya çalışıyorum. Ya Böyle evet. ayağım geri geri gidiyor Ben yani. insanlarla konuşuyorum işte hani en fazla ne yaptın cesurluk, işte sen ne yaptın, onu yaptın, işte uçaktan atladım deyince her zaman istediğim reaksiyonu alıyorum yani. Nasıl atladın, hangi uçaktan atladın? O evet bir 15 kere hani eğitim sırasında atladım. Sıra dışı, deli dolu deneye girmeye cesaret gösterdin. Biz de sana bir hediye verelim istedik. Ziravan tişörtlerimizden. Çok güzel Her bir programda tişört. giyiyoruz. Bizim Tamam. en sevdiğimiz tasarımlardan bir tanesi. Ama benim için çok keyifli bir gündü. Çok Geldiğin renkli bir için çok gündü. teşekkür ediyoruz. Evet, ben teşekkür ederim. Bilin deneyin devam ediyor. Oh, işinizi de elinizden aldım. İstakozların kanı ne renktir? Sabun nasıl yapılır? Yerinde uzmanından öğrendik. Bedirhan'ın yarım kalan deneyini tamamladık. Hepsi birazdan bilin deneyinde. Kendisi de bir yağ olan sabun diğer yağları nasıl çözüyor? Gelin şimdi sabunun kimyasını Ev Yap Ar-Ge merkezinde işin uzmanından öğrenelim. Bir Ar-Ge mühendisinin veya Ar-Ge kimyagerinin aslında yaptığı çalışmalar hiç bitmez. Sektöründeki gelişmeler devam ettiği için bugün yaptığımız en iyi, yarınki en iyi olmayabilir. Bu yüzden de çalışmalarına hep devam eder. Şimdi de kozmetik ürün grubunun ayrılmaz bir parçası olan sabun yapımına geçelim. Evet, şu an Aslı ile birlikteyiz ve hepimizin aslında hayatının bir parçası olan sabunun nasıl yapıldığını birlikte öğreneceğiz. Merakla bekliyoruz Aslı. İlk başta bir ham maddelerimizi tanımlayalım.
Sabunun köpürmesini sağlayan yağ asidi karışımı. Sabunun esas fiziksel özelliklerini kazandıran, örneğin sertliği gibi fiziksel özellikleri ayarlayan diğer yağ asidi karışımları. Diğer bir yağ asidim, şeffaflığını artıran yağ asidi karışımı. Suyum, sabunlaşmasının gerçekleşmesini sağlayan baz ve elektrolit dengesini sağlaması için tuz ilavesi. Şimdi teker teker önceden tartılmış ham maddelerimi, sıcaklığımı ayarlayacağım. Kaça ayarlıyoruz sıcaklığı? 80 santigrat dereceye. Buradan sıcaklığımızı set edelim, ayarlayalım. Çünkü sıcaklık 80 dereceye gelmezse eğer reaksiyon gerçekleşmez. Şimdi yağ asidi karışımını sırasıyla ekleyebilirim. Evet, bu köpürtmeyi sağlayan yağ asidiydi. Doğrudur, Onu ekliyoruz. evet. Sırasının bir önemi var mı? Yani önce bu eklenmeli, sonra bu eklenmeli gibi. Aslında teknik olarak sıralamasının her zaman bir önemi var. Önce yağ asitlerini Önce yağ asitlerini koyuyoruz. evet koymuş olmam Bu gerekiyor. da şeklini veren, sertliğini veren yağ asidi karışımıydı. Evet. Şeffaflığını arttırması için gerekli olan, şimdi suyumu da ekledikten sonra mekanik karıştırıcımı karıştıracağım, başlatacağım. Aslında bir nevi mutfak gibi düşünebilirsiniz. Sabunlaşma reaksiyonunun gerçekleşmesi için gerekli olan bazı da ilave ediyorum. Normalde ne kadar süre gerekiyor bu karışma işlemi için? Öncelikle reaksiyonun gerçekleşmesi için gerekli olan sıcaklık 80 santigrat derece olduğu için bu karışımın da o dereceye yükselmesi takribi bir 10-15 dakika sürüyor. Ama 10-15 dakika sonra 80 santigrat dereceye gelen karışımın da yaklaşık minimum yarım saat ile 40 dakika arasında Karışması gerekiyor. sürekli karışım altında tutulması gerekiyor. Tuzumuzu eklememiştik, onu da ekleyelim. Şu anda artık bekliyoruz. Sabun hazırlanırken Cihan boş durmuyor. Laboratuvarı keşfe çıkıyor. Karışım 80 dereceye gelince işlem tamamlanmış olacak. Tamam. Evet, karışımımız hazır. Şimdi Hakikaten karıştırdık da az önce yani 3-4 tane farklı yağ asidi karıştırdık. Benim bildiğim elimizdeki kirin içerisinde de yağ oluyor, toz oluyor. Bu yağı nasıl temizliyor tam olarak bu ya? çivi çiviyi nasıl söker gibi bir soru oldu. Aslında dediğiniz gibi çivi çivi söker mantığı var ama tam olarak öyle de değil. Çünkü artık sabun bir yağ değil, hem içerisinde yağları seven hem de suları seven farklı bir formda olmuş oldu. Artık tamamıyla bir yağ diyemiyoruz oluşan sabuna. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Asude ve Cihan çok iyi arkadaşlar. Evet. Ama Asude'nin sevdiği arkadaş grupları daha farklı. Cihan'ınkisi ise daha farklı. Asude suyu çok severken Cihan da kirleri çok seviyor. Örneğin yağ gibi, toz gibi. Öyle değil ama hadi bu seferlik kabul edelim. Tamam. Öyle diyelim bu seferlik. Tamam. Asude suyu çok sevdiği için su moleküllerine doğru yaklaşıyor ama hala bir aradalar. Cihan ise kirleri çok sevdiği için kirlerle el ele tutuşuyor gibi düşünebiliriz. Ama hala bir aradayız. Hala bir aradayız çünkü siz kopmaz iki arkadaşsınız. Tamam. Sen kirleri tuttun, Asude de suyu aldı. Dolayısıyla cildimizdeki kirleri sen aldın. Su da gelince hep Akarken beraber aktınız gittik. ve durulandınız, gittiniz. Cildimizden Süper kirler metaformuş arınmış ya. oldu. Sabunlaşma reaksiyonumuz artık bitti. Bu bir dökme sabun prosesi olduğu için dikkat etmek lazım tabii ki. Şu anda hala bir miktar sıcak. Bunu kalıplara, şu gördüğünüz kalıplarımıza dökeceğiz ve soğumasını bekleyeceğiz. Ortalama 2-3 saat kadar. Renklendirme hangi aşamada oluyor peki? Şu an şeffaf görüyoruz. Evet, aslında sabunumuz yaklaşık yani 50 derecelerin altına indiğinde istediğiniz boya karışımını bu sıvı formdaki bitmiş sabunumuza ilave edebilirsiniz. Kokuyu da ekleyebiliyoruz. Evet, dilerseniz de sabununuzun güzel kokması için istediğiniz herhangi bir parfüm ilavesi de yapabilirsiniz. O zaman şimdi 2 saat bekliyoruz diye anladım. Evet, şu anda bekleme adımındayız. Bekliyoruz. Evet, sabunumuz hazır. Evet, katılaşmış herhalde. Kalıptan çıkarabilir miyiz? Evet, artık çıkarmaya hazır. Asucuğum senden yardım alabilir Tabii, miyiz? çok isterim. Hala biraz yumuşak ama katı Evet. formda. Ya biz buna
hiç koku, esans koymamıştık ama bu kokusuz bile çok güzel kokuyor. Gerçekten beğendiğini çok sevindim Can. Ama o formda, onda herhangi bir Fazladan esans yok. ya da renk yok ama mesela bu sabunumuzda hem renk hem de esans kullandık. O zaman Oo, bence Asude. Ama çok elleri sevdim. yıkamanın vakti geldi. Evet, biz bir test sürüşüne çıkıyoruz. Bilin deneyin, Devam ediyor. Şu an müzenin en güzel bölgelerinden bir tanesindeyiz. Etrafımızda inanılmaz araçlar görüyorsunuz. Aslında bu arabalarda olan motorlar icat edilmiş ama belli bir döneme kadar kullanılamamış. Bunun sebebini şimdi hep birlikte Bedirhan'la öğreneceğiz. Bedirhan'ı da hepiniz tanıyorsunuz. Anneannesi deneyini yarım bırakan çocuk olarak biliyoruz hepimiz. Şimdi aslında onun basit gibi görünen deneyi, bir balon, su ve mumdan oluşan deneyi sanayi devriminde nasıl büyük bir buluşa imza atmış hep birlikte öğrenelim. Adım Bedirhan Aydın, 12 yaşındayım. Büyüdüğümde yazılım mühendisi olmak istiyorum. Çünkü bilgisayarlara çok merakım var ve bilgisayardan yeni şeyler bulmak istiyorum. Bugün Bedirhan konuğumuz. Bedirhan Şanlıurfa'dan geldi. Hoş geldin Bedirhan. Hoş bulduk Cansu abla. Aslında Bedirhan'ı hepimiz tanıyoruz. İsterseniz birlikte izleyelim. Merhaba arkadaşlar, ben Bedirhan. Şimdi bir tane deney yapacağız. İhtiyacımız olan şeyler: bir su, bir balon, bir mum ve çakmak. Şimdi balonun içini suyla dolduracağız. Onu şişirip bağlayacağız. Ateşi, mumu yakıp deneyeceğiz, bakalım patlıyor mu? İlk önce şuraya sık. Evet, bunu dikkatlice biraz dökülebilir. Oğlum o suyu gece içiyorum ben. Niye böyle Ya anneanne ne yapıyorsun? Allahümme salli. Peki bu deneyden sonra hayatında neler değişti? Yani bu deneyden sonra beni aramaya başladılar ve beni farklı programlara çağırdılar ve beni görenler benden fotoğraf çektirmek istediler. Anneannenle aranı düzeltmiş olmalısın o zaman. Yani zaten bozulmamıştı, ondan sonra ben anneanneme söyledim, sonradan annem zaten silmemi istemedi. Sonradan bunu sosyal medyada paylaştık. Bedirhan'ın yarım bıraktığı deneyi burada tekrar yapacağız. Malzemeleri sayalım mı? Su, balon, ihtiyaca göre huni, mum ve mumu yakmak için çakmak. Şimdi ilk önce suyu katmadan bir balonu birazcık şişireceğiz. Şimdi mum patlayacak. Gördüğünüz gibi patladı. Şimdi şöyle huniye, İçine biraz su mu koyacağız evet, şimdi? içine azıcık Tamam, su koyacağız. Ben şöyle tutuyorum. Şimdi bir daha şişireceğiz. Gördüğünüz gibi patlamıyor balon. Peki neden patlamadı? Ateşin ısısını su aldığı için balon patlamıyor. Basit gibi görünen bu deneyin hayatımızdaki rolünü ve sanayi devrimine olan etkisini birlikte inceleyelim. Sanayi devriminin baş kahramanları icatlardı. Buhar makineleri, ardından içten yanmalı motorlarla insan iş gücünü çok verimli şekilde kullanmaya başladık. İçten yanmalı motor teknolojisi hala araçlar ve fabrikalarda kullanılıyor. Bu motorlarda yüksek sıcaklıklara çıkıldığı için malzemeler demirden yapılmasına rağmen ısıdan eriyordu. Bu problem hava ve su soğutmalı sistemlerle çözüldü. Balon deneyimizde ısı taşıma kapasitesi çok yüksek olan su, ısıyı içerisine alıp balonun yanmasını ve patlamasını engelledi. Makinelerin içerisinde dolaştırılan su ve hava sistemleri ısıyı düşürerek motorların zarar görmesini engelliyor. Dünyamız da aynı şekilde çalışıyor. Dünyaya gelen güneş ışınlarının büyük bir kısmı dünyadaki su kütlesi tarafından emiliyor ve sıcaklığın artması engelleniyor. Bu şekilde dünya yaşanılabilir bir sıcaklıkta kalıyor. Bedirhan, harika bir deney oldu. Buraya kadar geldiğin için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Siz de sosyal medya hesabı üzerinden bu deneyi yapıp bize videosunu gönderebilirsiniz. Bilin deneyin devam ediyor.
Bu haftaki konumuz kimyaydı. Bu kimyasal tepkimeler olurken aslında sihir gibi görünüyor ama arkasında çok güzel bilimsel gerçekler var. Eğer biz onları bilmezsek böyle kuru kalıyor. Yani görsel şölen izleyip dağılıyor gibi oluyoruz aslında. Ama bizim onları öğreniyor olmamız lazım. Programın başında Asude sen bir soru sormuştun. Cevabını bayağı zordu. Ben merakla bekliyorum cevabını. Eminim izleyicilerimiz de bekliyordur. O zaman doğru cevabı verelim. Istakozların kanı hangi renk görünmez demiştik. Doğru cevap kırmızı olacak. Ne? Evet, kırmızı. Kırmızı mı? Çünkü yani insanın kanının kırmızı olmasının sebebi kanımızda bulunan demirden Demir, evet. kaynaklanıyor. Istakozların kanında ise demir bulunmuyor, bakır bulunuyor. Ha. Aslında ıstakozların kanı şeffaf, havayla temas ettiğinde ise mavi rengi alıyor. Yani Güzel. doğru cevap kırmızı. Bayağı zor bir soruydu. Bilemeyenlere hak veriyorum. Bilenler için de Instagram üzerinden sizinle iletişime geçiyor olacağız. Ya biz burada tişört veriyoruz ya Asude. Hediye ederken kendim hediye almış gibi seviniyorum. Öyle bir his geliyor bana ya. O senin samimiyetini gösteriyor aslında Cihan. Çünkü aslında kendin için istediğini başkası için de istemek samimiyeti gösteriyor. Onunla ilgili de Yunus Emre şöyle diyor. Sen kendine ne sanırsan ayrığa da onu san. Budur eğer var ise 4 kitabın manası. Aslında samimiyet dediğimiz şey tam olarak bu. Valla Asude ağzından bal damlıyor resmen ya. Bu sözler sana nereden gelir? Zira üstadımız var. Biz Mevlana'yı, Yunus Emre'yi, Atatürk'ü izliyoruz. Kalbi hem sevgiyle dolu hem de hakikatin, bilginin peşinden giden rol modellerimiz var. Onları takip ediyoruz. Sadece bir gün değil, her gün bilimli olmak istiyorsanız bizleri YouTube ve Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bir sonraki hafta Bilimde buluşmak üzere.